Merhaba Ahmet. Merhaba abi. Nasılsın? Uykusuz. Uykusuzsun, güzel. Önümüzdeki salı Gojira konseri var. Gidiyormuşsun diye duydum. Evet, beraber gidiyoruz hatta. Evet. Heyecanlı mısın? Çok değil. Bir beklentin var mı? Yani var çünkü gideceğim ilk metal konseri olacak ve Gojira en sevdiğim gruplardan bir tanesi haliyle beklenti var ufak da olsa ama heyecan yok. Biz de bu videoyu yetiştirebilirsek eğer konserden önce yayınlamak niyetimiz var. Bakalım. Bugün konumuz ne? From Mars to Sirius albümü. To Sirius. From Mars to Sirius. Bugünkü konumuz From Mars to Sirius albümü. Doğru. Bugün albümün genel olaraktan lore'undan bahsedeceğiz. Modern bir mitos olaraktan ele almaya çalışacağız ama hani öyle çok da bir alt anlam okumasından ziyade daha böyle bir hikaye ve hani genel bir bağlam bazına bir bakış atacağız. Detaylı kısmını blog yazısında halletmek niyetim. Burada daha ziyade işin hikaye kısmına girelim diyorum. Bir metine bağlı olmadığımız için şu andaki akışı da tam olarak tahmin edemiyoruz. Birazcık video içinde belli olacak. Birazcık albüm hakkında konuşalım. Tamam. Albüm öncelikle basit olarak değerlendirirsek konusu ne? Bu albüm küresel bir iklim krizinin sonucu olaraktan dünyanın yok olduğu bir evreni anlatan bir albüm. Kahramanımızın bu konudaki yaptığı yolculuğu anlatıyor. Evet, istersen lore'a dair bir genel bilgi verelim. Tabii. Lore'umuza göre bundan 400 bin yıl önce uzaylı bir ırk Sirius C'den gelerekten dünyadaki yaşamı başlatıyor. İnsanlık bu süreç içerisinde bir toplu yıkım atlatıyor. İkincinin içerisine girmiş oluyor. Ve bu ikinci toplu yıkım sürecinin içerisindeki kurtulma sürecini anlatıyor aslına bakacak olursak bir noktada. Bu balinalar nereden geliyor abi? Neden balina? Niye balina hocam? Şimdi balinaların albüm bazında neden önemli olduğu sorusu gayet güzel bir soru. Muhtemelen herkesin de merak ettiği soru. Bu konuda size verebileceğim iki tane yanıt var. Birincisi Joseph Duplantier'ın bu albümün röportajında verdiği yanıt. Orada diyor ki balinalar çok zeki varlıklar. Daha doğrusu yüzen memeliler genel olaraktan çok zekiler. Bu zekayla ne yapıyorlar? Sorduğu soru bu. Bu soruyu da yanıtlayamadığı için biz bu zekaya bir misyon yükleyelim. İntergalaktik bir iletişim kabiliyeti olduğu varsayımıyla hareket edelim demiş. Birincisi bu. İkincisi de Sea Shepherd diyerekten bir su yaşamını koruma organizasyonu var ve Gojira'nın bu ekiple birlikte bazı ortak çalışmaları vesaire de var. Onlara da bir selam çakma da olduğunu açıkçası düşünüyorum çünkü albümün kapağıyla Sea Shepherd'ın logosu hemen hemen aynı. Peki Sea Shepherd'la ortaklıkları bundan önce mi sonra mı? Ortak çıkardıkları albümler aslına bakarsa bir EP hazırlıyorlar ve bu yayınlanmıyor, hatta kaybolduğunu söylüyorlar ama sızıyor bir şekilde. 4 tane falan ya da 3 tane kaydını tam mixi bitmemiş bir şekilde dinleme imkanımız var o yüzden. Ama albümden sonra. Mars ve Sirius eğer bir mitos olarak incelersek eğer burada bir şey simgelemeleri lazım. Bunların simgeleri ne peki? Şimdi ben genel olaraktan çok mitolojiye hakim birisi değilim ama gene grubun verdiği röportajlarda şeye dayandırmış. Diyor ki pek çok mitolojide Mars savaşı, Sirius barışı temsil eder diyor. Yani savaş halinden barışa bir kaçış gibi değerlendirilmiş bir noktada. Zaten mitoslarla alakalı olan izleyicilerimiz bilecektir. Mars, Roma mitolojisindeki savaş tanrısının adı doğrudan. Sirius peki? Roma mitolojisinde Sirius'un doğrudan olduğunu emin değilim yani. Yani Roma'da olmasın. Yunan'da falan varsa o da okey. Roma mitolojisi aslında Yunan mitolojisinin devamı olduğu için ben orada da duymadım açıkçası Sirius'un adını. Güzel. O zaman yavaştan başlayalım. Albümün ilk parçası olan Ocean Planet. Bizim bir noktada Mesih görevi üstlenen bir elemanımız var. Bu anlatıcı karakterimiz var. Anlatıcı karakterimizin şöyle bir özelliği var. Dönem dönem daydreaming yaşıyor. Yani gün içerisinde çeşitli hayaller görüyor. Hani gözünün önüne bazı görüntüler vesaire geliyor. Bir gün evinin salonunda otururken duvarları denize dönüyor ve kendini bir okyanusun ortasında buluyor. Ve onu o ortamın içinden imana gelmiş şeytan olur mu ya? Aydınlanmış bir şeytan. Aydınlanmış. Bu arada şeytan da ışık değil. tutmuşlar. Orada kullanılan kelime aslında Demon. Zebaniye bir Zeban. adetten, evet. O zaman direkt ben Enlightened bir demon diyerekten devam ediyorum ya. Birazcık da züppelik. Enlightened bir demon onu elinden alıp konuşan bir göze götürüyor. Gözün tam olaraktan ne anlattığının içeriği bizde yok. Sonra oradan buraya savrulma sürecin sonucunda bizim eleman kendini bir kayanın üzerinde felçli bir şekilde yatarken buluyor. İkinci şarkıya geçiyoruz. Backbone. Evet. Backbone'da bizim anlatıcı karakterimizin felçli olduğu süreçte astral seyahate atılma sürecini işliyoruz. Bu astral seyahat deneyimini bize aktarıyor. Yani aslına bakacak olursak hikaye kısmında hani buradaki tasvirleri çok da anlatmaya gerek yok. Hani çünkü şairaneliği kaybettiğimiz için o noktada
Burada bazı gene referans diyebileceğimiz bazı motifler var. İşte kuyruk sokumunun bir yılana dönüşmesi. Daha doğrusu kuyruk sokumunda bir yılan olması gibi motifler var. De bunun için bir şaman arkadaşımız çakralı makralı bir şeyler anlattı bize, biz anlamadık. Bizim... Çok ufak böyle bir şey yaparsam eğer arkadaşımız şey demişti. Hinduizm'de demişti yanlış hatırlamıyorsam. Omurga üzerinde bir yılan vardır. Yılan en alt çakrasında bulunur insanın. Bu daha böyle kötücül bir şey olarak. İnsan meditasyon yaparak çakrasını en üst seviyeye ta kafasının ucuna tanrı olmaya, nirvana'ya ermek için çıkartmaya çalışır gibisinden bir şey anlattı. Biz çok bu konuya hakim olmadığımız için şey yapmak istemedik ancak böyle bir ara bilgi olarak. Üçüncü şarkı From the Sky. Evet. From the Sky'da şarkı içerisindeki evrenin yaratılış sahnesi tasvir ediliyor. Bu evrende ilk başta sadece ışık varmış ve ardından ses yaratılıyor. Uzay ve zaman iki ayrı varlıkken şimşek gibi çakıyor ve şu anki içinde bulunduğumuz zaman yaratılıyor. Denizin içerisindeki yaşam anlam vermeye çalışıyor. Bir anlam verme sürecinin içerisine giriyor. İlk başlangıçta onları gökyüzüne bakmaya zorlayan bir güç var. Bu gücün ne olduğunu anlayamıyorlar. Bir sosyolojik inceleme vardı. Eğer insanlar gökyüzüne bakmasalardı bugünkü medeniyeti kuramazlardı tarzında. Bu buna bir gönderme olabilir. Çünkü insan medeniyetinin kuruluşunda, yükselişinde özellikle matematik ve trigonometriyi keşfetmemiz ve geliştirmemiz açısından astronomi çok önemli. Belki bununla alakalı bir gönderme olabilir. Bu evet gayet mantıklı bir noktada ya. Bu yaratılış... Susun lan. Onların sesini almıyordur bence. Alıyordur. Karakterimiz yaratılış anında sıkışmış durumda. Bir ümitsizlik hissine kapılıyor. Oradan artık onu kimsenin kurtulamayacağını ve sonsuza kadar orada kalacağına dair bir hissiyat içerisine kapılıyor. Ama o an yaşamak için tek yapması gerekenin ışığın kurallarına boyun eğmek olduğuna kanaat getiriyor. Ve içindeki korkuyla yüzleşiyor. Aslına bakacak olursak burada bir panteizm de var yani. Evet var. Karakterimiz kayboluyor ve kaybolduğu noktada dikili bir taş buluyor. Bu taş gökteki en parlak yıldızlardan bir tanesini gösteriyor ve yeni bir hayat amacı veriyor gibi bir yere varıyor. Kendi içerisinde bir yolculuğa aslında yaptığınız son dizelerde kendi içime düşüyorum gibi garip bir ifadeyle içsel bir yolculuğa geçtiğini bize bir ima etmiş oluyor. Bu tasvir sahnesinden sonra şarkımız da bitiyor. Unicorn şarkısına geçiyoruz. Unicorn enstrümantal bir şarkı, natural harmoniklerle sadece çalınıyor. Natural harmonikler dışında herhangi bir nota kullanılmamış. Arkada ambiyatik balina sesleri var. Bu bizim astral seyahat kısmında önümüzdeki süreçte tekrardan değineceğiz buraya. Bir foreshadowing gibi bir durum aslında. Hani bizim astral seyahat sürecimizle alakalı. Ondan sonraki şarkımız Where the Dragon Dwells. Bir mağara salonunda ejderhalarla karşılaşıyor ve dehşete düşüyor. Burada ejderha demiş. I saw monster started within. I met the dragon diyor ya mesela orada da dragon. Tekil kullanmış. Tamam. Şarkının adında çoğul ama şarkının içinde tekil. Doğru. Bir mağara salonuna ulaşıyor ve bu mağara salonunda bir ejderha ile karşılaşıyor. Ejderha ile karşılaştığı anda karakterimiz dehşete düşüyor diyebiliriz. Panik içerisinde kaçmaya çalışıyor ama geldiği yollar yok. Geldiği yollar olmadığı için var gücüyle kazmaya başlıyor. Arkasına bakarsa ejderhanın onu yok edeceğini düşünmeye başlıyor. Ama o kadar hızlı kazamadığı için bir noktada ejderha ile tekrardan kontağa geçmesi gerekiyor. Ejderha yasak mı desek olmayacak şimdi. Ejderha küçümseyici bir şekilde ona diyor ki ordunu topla. Bunun sembolik olaraktan ne manaya geldiğinden emin değil. Ama kesin manası çok derindir. Manası derin. Where the Dragon Dwells'te genel kanaat bu şarkıyla ilgili olaraktan bunun içsel bir yolculuğu anlattığı yönünde. Açıkçası şarkıyı okudukça hatta böyle vokal olaraktan kıyasladıkça vokallerin tarzına falan baktıkça pek çok noktada insanın hak veresi geliyor. Kısmına değineceğim. Burada emin olamadığım tek şey şarkının lore'una Where the Dragon Dwells dahil mi değil mi? Orasından çok emin değilim. Bu şarkının içerisindeki vokalleri ikiye ayırabiliriz. Birisi gene sert ama doğrudan brutal diyemeyeceğimiz bir takım vokaller, bir de brutal olan vokaller. Bu brutal vokaller daha ziyade böyle canavarla ilişkilendirilen kısımlarda kullanılmış. Ama ve lakin şarkı hep anlatıcı karakterin gözünden. Hani hikayemizin ana karakteri olan kahraman ağzıyla anlatıldığı için aslına bakacak olursak canavarı da diğer normal sesi de bizim ana karakterimiz seslendirmiş oluyor.
Zaten içsel yolculuk deme sebebimiz bir noktada o. Ben açıkçası bu şarkıyı iyi yorumlarken ejderhayı dünyanın başındaki problemler ve birazcık da medeniyet olarak görmüştüm. Orada da her bir birey olarak biz de aslında medeniyetin parçası olduğumuz için biz de aslında içimizde onu taşıyoruz bence. Ya evet, bu da makul ama hani hala içsel bir yolculuk. Hani Yani içimizdeki şeytan bir yerde. ya evet, hani medeniyetle ilgili bir problem, çünkü içimizde de bir noktada da bir somutlaşmış bir ibaresi olabilir. Yani eğer beynimizin içine girseydik, eğer bir karşımızda bir motif olaraktan bir çıkabilirdi gene ya. Yani o motifin ne oldu? Dediğin gibi, senin dediğin gibi bir şey de olabilir. Ama ve lakin bu ejderhalar saldırgan değiller. Öyle de bir durum var. Ejderha saldırgan değil ama oldukça küçümseyici ve tehditkar. Evet. Karakterimiz Tehdit ediyor ve ordusunu toplamasını söylüyor. Bir sonraki şarkıya geçelim mi? Heaviest matter of the universe. Aynen öyle. Karakterimiz hepimizi kurtarmak için intergalaktik bir yolculuğa çıkmaya karar veriyor. Ve onu efendi ırka götürebileceğini düşündü. İlk başta değindiğimiz bilge varlıklar olan balinalar burada böyle daha ziyade keşiş gibi böyle bir aracı bir misyon üstlenmiş olan balinalara ve diğer deniz memelilerine ulaşmaya karar veriyor. Ve ışık hızında uzayda ilerlemeye başlıyor. Uzayda ilerlerken ışık hızla vardığı için zaman bir noktada onun için duruyor. Paralize oluyor. Bu noktada bize işte yaşadığı çaresizliği çok güzel, çok şairane bir şekilde gene aktarmış oluyor. Bu yolculuk sırasında bir siyah cücenin, yani bir kara deliğin çekim alanına giriyor. Ve olay ufkuna geçtiği için kara deliğin içe doğru çekilmeye başlıyor. Ve burada biz gene vahdeti vücut tüfüne geri dönüyoruz. I feel the united gibi bir ifade var orada gene. Birliği, bütünlüğü hissediyorum gibi bir ifade var. Zamanı anlamaya başlıyor. Zaman denilen kavramı anlamaya başlıyor. Bu şarkımız da burada bitiyor. Aslında bir noktada Interstellar'a çok benziyor. Aslında bu vahdedi vücut muhabbetini hariç tutarsak evet gerçekten çok benziyor. Vahdeti vücut senin için sürpriz oldu ama değil mi? Ya vahdedi vücut benim için şu açıdan sürpriz olmadı. Insomnium'da falan da bu tarzı göndermeler çok fazla. Ne diyorduk biz buna? Tasavvufi. Tasavvufi göndermeler çok fazla. Metalin çok fazla yerinde bu tarz şeyler görebiliyoruz. Bir sonraki parçamız Flying Whales. Bizim eleman aramaya devam ediyor. Ve bir entropi tasviri var burada. Bütün evren kaosa sürükleniyor bir noktada. Ve bu evrendeki kaos denizini dindirmek için, kaos selini engellemek için balinaları bulmaya karar veriyor. Bu sırada bulut suları aşıyor, yıldızları geçiyor. Yıldızların ötesinde bir yer buluyor ve bu yerde bir ışık demetine ulaşıyor. Bu ışık demetinin içerisinden giriyor ve bir tünelin sonunda balinaları buluyor. Burada balinalara yönelik işte çeşitli tasvirler var. İşte ne kadar haşmetli olduklarına dair, işte ne kadar atik olduklarına falan dair. Gökyüzündeki oklar gibiydiler, ışıkların içerisinde ikamet ederlerdi gibi çeşitli tasvirler var. O devasa kas kütlelerin arasında, yani burada balinaların arasında ilerlerken en kudretli olanı yanına geliyor ve onu kanadının üzerine alıyor. Yani yüzgecine ya da asla konuşmuyor. Ama aralarında telekinetik bir iletişimle, sözlü bir iletişim olmadan ona nasıl uçacağını öğretiyor. İşte burada bitiyor ya, devamında bir şey yok. Tabii adama sorarlar, birader sen oraya kadar nasıl geldin? Hani madem uçmayı bilmiyordun. Burada belki karakterimiz yolculukta ya. Gerçekten fiziksel anlamda bir uçmayı öğrenmiş olabilir. O da olabilir. Tamam. Bir sonraki parçamız In the Wilderness. Evet. In the Wilderness'ta karakterimiz yoluna devam ediyor. Burada balinalarla birlikte mi devam ediyor yolunu onu bilmiyoruz ama bir galaksiye giriyor. Ama galaksiye girerken bir gariplik oluyor. Daha önce bahsettiğimiz hani daydreaming olayları, yani gün içindeki daydreamingleri bir tanesi gerçek olmaya başlıyor. Aslında içinde bulunduğu anı daha önce yaşamış. Burada bir dünya tasviri var ama bu dünya bizim dünyamıza oldukça da benziyor. Leon takım yıldızının içerisinde bir gezegene varıyor. Bu vardığı gezegenin 4 tane güneş misyonuna yüklenen yıldızı var. Bu yıldızlardan bir tanesi Leon. Gümüşü bir gökyüzü rengi var buranın. Çok sık ormanlar var, çok sık ağaçlar var. Dünyamıza oldukça benziyor ve buranın ne olduğunu anlam vermeye çalışıyor. Burada 2 yahut 3 şafak bulunuyor karakterimiz. Buranın aslında bizim gezegenimizin bir foreshadowing gibi. Yani biz yakıp yıkmaya devam edersek ne olacağına dair bir foreshadowing gibi. Hani insanlığın yok olduğu ama evrenin kendi kendine onardığı, habitatımızın kendi kendine onardığı bir foreshadowing gibi bir durum var. Böyle bir ön izleme görmüş oluyor. Burada çeşitli varlıklar var. İşte Sylvan Lynx, tam telaffuzundan emin olmadım, burayı yazarım. Çeşitli varlıklar var. Bunlar Garut'a benziyorlar anladığım kadarıyla. Çeşitli form yazılarında falan gördüğüm kadarıyla. Ama açıkçası çok da emin değilim çünkü sadece bu şarkıyla ilgili olan forum yazılarında geçtiği için bu. 3. şafaktaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok detaylı bir ağaç tasviri var. Devasa bir tepenin üzerinde devasa bir ağaç var.
ve bu ağaç belki hayat ağacı olabilir. Hani bir hayat ağacını bir orada temsil ediyor olabilir. En sonunda da bize karakterimiz şarkının en sonunda buradan çıkardığı sonucu bize aktarıyor. Bize baltamızı bırakmamızı, ağaçlardan ders almamızı ve barış içerisinde yaşamamızı tembihliyor. Bu şarkımız da burada bitiyor. Sıradaki şarkımız World to Come. Karakterimiz bir gölün kenarında chill oturuyor. Buranın daha önce gördüğü bir yere, ilk başlangıçta bahsettiğimiz Daydreaming'lerdeki gördüğü yerlerden birine çok benzediğini düşünüyor. Sonra gün batıyor ve şehir ışıklarını görmeye başlıyor. Bulunduğu yere hayran kalıyor. Ve sonra fark ediyor ki burası aslında bizim kendi dünyamız. Ama asırlar sonraki hali. Bir şekilde küresel yok oluşu atlatmışız. Kendimize yeni bir medeniyet kurmuşuz. Karakterimiz bunu görünce çok duygulanıyor. Ağlattın lan beni. Böyle bir moment yaşanıyor. Devamında bir şey yok oğlum, işte bu kadar. Gözlerinden öpüyorum. Bu Daydreaming olaraktan bu arada çocuklukta gördüğü Daydreaming'lerden biriymiş. Karakterimiz dünyamıza kurtulabileceğini gördükten sonra daha da motive oluyor. Ve From Mars'a geçiyoruz. From Mars bu noktada önemli bir şarkı. Biraz önce videonun en başında Mars'ın mitolojideki karşılığından bahsetmiştik ama muhtemelen şu anda hani hikayedeki evrene göre dünya olaraktan kullandığımız gezegen Mars. İnsanlık bir toplu yok oluş sürecine girmiş. Bunun üstesinden gelememiş ve Mars'a göç etmiş olabilir albüme göre. Ama bu konuda doğrudan çok da bir bilgi vermemişler. Aslında orada From Mars to Sirius'ta bir dönüşümden de bahsediyor olabilir. Bir gezegen değiştirmektense bir yaşam stili değişikliği, bir medeniyet stiline değişiklik. Diyor Sirius'a zaten komple göç etmiyorlar. Mars için söyledim. Dünyadan Mars'a. Tamam, göç dünyadan etmiyorlar. Mars'a. Aha. Tamam. Dünyadan Mars'a daha önce göçmüşler ama ikincide göçecek bir yer yok. Anlatabildim mi? Hı. Dünyaya geri dönüyorlar. O iki ara pimpon topu gibi. Yani Mars'ı nasıl kurtarırızın mücadelesi de olabilir bu bir noktada. Karakterimiz en sonunda Efendi ırka ulaşmaya karar veriyor. Af dilenmek için. Bizi kurtarın minvalinden. Kırmızı gezegenden havalanıyor. Yani Mars'tan. Yolculuğa çıkıyor. Bu noktada dördüncü duvar kırılıyor. Bana şunu bunu diyebilirsiniz falan gibi, sen şunu bunu diyorsunuz diyerekten bize sitem etmeye başlıyor. Hani bu yolculuğa niye çıkıyorsun? Niye uğraşıyorsun bunlarla falan gibi sen. Ve diyor ki sen diyor daha kendini bulmak için bile diyor uğraşmamışsın diyor efendim. Bana niye gelip ahkam kesiyorsun diyor. To Sirius'a geçiyoruz. Zaten To Sirius'la From Mars arasındaki geçiş çok belirsiz. Ya hatta Tek bir abi parça From gibi. the Mars'ı ne zaman dinlemeye başlasa hemen ardına To Sirius'u ekleyip öyle dinliyor. Ben o İkisi. Global Warming'le birlikte üçünü birlikte dinliyorum hatta. Onu da ekliyorum. To Sirius'ta diyerekten başlıyor. Bir solar sistemden diğersine doğru yolculuk ediyorum diyor. Buradaki hedefi Sirius C. Yani Sirius C. Sirius normalde ikili bir yıldız sistemi. İçerisinde yalnızca iki yıldız var. Sirius A ve B. Normalde Sirius C yok. Bu noktada C de kurgusal bir yer. Çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor ve o zamana kadar olan bütün karakter gelişi bir noktada aslında yıkılıyor. Karakterimiz yeniden korkmaya başlıyor. Hatta o kadar ki korkular tekrardan vücuda geliyor. The Fear is Alive durumu var. Dünyasını kaybediyor. Yolunu kaybedecek şekilde yolculuğuna devam ediyor. Geri dönmek istese dönemeyeceği bir noktaya varıyor. Bu şekilde bütün uzay boyunca ilerliyor. Burası tam bir şey kısmı aslında. Hero's Journey'nin aslında karakter gelişiminin resetlenip tekrardan hani baştan kurulduğu kısım. Hani Neo'nun vurulduğu yer var ya. Burası orası. En sonunda Sirius C'ye varıyor. Vardığı noktada af dilenmeye başlıyor. Diyor ki varlığınızı eski dostlarınızdan öğrendim. Af dileniyor ve onlara bırakıyor. İster şey gibi testereyle rajon sahnesi var ya. Bu ne demek? Kaderimizi siz yazarsınız, siz silersiniz, siz belirlersiniz. Tamam. Gezegene varıyor. Af dileniyor. Bir noktada karşı tarafa bırakıyor. Diyor ki ister diyor affedersin, ister affetmezsin diyor. Ben teslim oldum diyor. İyice vahdedi vücut hali kendini belli etmeye başlıyor. İçe bir ışık girdiğini hissediyor. Artık kimin konuştuğu da belirsiz bir hale gelmeye başlıyor. Gene brutal başlıyor. Diyor ki Tanrı aşkına onlar seni asla duymadı ve Master Race'e, Efendi ırk'a asla ulaşamayacaksın. Gücümüz hastalıklı. İnsan kanunları şu zamana kadar çok can aldı şeklinde monolog geçiyor. İçinde bulunduğu ruhsal durum iyice kötü hale geliyor. Diyor ki kalbimde yaralar açtın. Lütfen daha fazla eşeleme. Daha öteye gitme. Bu noktada aldığı yanıt kendi içerisinde gene. Daha önceki gördüğü Daydreaming'ler aslında onun instruction'larıymış. Sana daha önceden vermiş olduğumuz instruction'ları takip et. Kendi yolunu kendin bul. Şeklinde bir geri dönüş alıyor. Düşmek yerine uç deniyor ona. Bu noktada artık Leviathan'lar yani deniz memelerine ulaşmasına gerek olmadan ve dünyaya geri dönmesi gerektiğine karar veriyor. Üst uzayın astronomik bir karşılığı var mı emin değilim. Dış uzaydan. Dış uzaydan gelen Yunusların eşliğinde dünyaya doğru yola koyuluyor.
Albümümüzün son şarkısı Global Warming'de ilerleyen sürece ve albümün içerisinde bize çok fazla vermediği Lora dair bilgilerin olduğu bir kısım var. Şarkı birazcık daha bunun üzerine kurulu. Buradan 400 bin yıl önce gelip bize hayat verdikleri bilgisi var. Bu evrenin hani dünya içerisinde işte bize verilen güç ve yetkiyi nasıl kötüye kullandığımız ve etrafa nasıl işte dumanlar sardığını, yani gezegenimizi nasıl çökerttiğimize dair işte bazı şeyler var. Yıkım ve dehşet. Evet, yıkım ve dehşetin tekrardan anlatıyor. Kendi çocukluğuyla konuşuyor. Etrafta çeşitli zamanlarda daydreaming halleri yaşayan, visionları olan, etrafta bir şeyler gören o. Bir noktada şizofren bebe. Burada Vokomer. çok ufak bir paragraf açmak isterim. Burada aslında birazcık Dune hikayesine de benzer bir şey görebiliriz. Hepsi Çünkü birbirine Dune'da da benziyor sürekli bir daydreaming durumu var. Sürekli bir öngörü durumu var. Şeyden de bahsetmedik ki zaten. Megalodon mu ne vardı ya? Megamind mı? Bir şey vardı ya. Megamind mı? Voltaire'ın. Ha. Ona bahsetmedik. Ya zaten. onu anlamadım ki. Okudum anlamadım. Adını da hatırlamıyorum. Şurada bir yerde notu var, istiyorsan bakayım da yani. Okudum anlamadım, iyi. Ne alakası var? Şey olarak da ilk hani geçen yani bu tip bir gezegenler arası yolculuğu bu minvalde aktaran ilk hikaye olduğu için. Parçanın kalanında umutlarından ve olabileceklerden, olabilitelerden Dur bahsediyor. oğlum krallıktan da bahsetmemiz lazım. Çocukluğuna geliyor diyor ki adam korkma, yaşamaktan korkma. Bir gün kral olacaksın diyor. Kendi kendine de öyle bir motivasyon veriyor gidip. Geçmişiyle de o şekilde bir gene etkileşim var. Aslında bakacak olursak başta da bir arada diyaloğu geçmişti. Muhtemelen orayı kesmiş oluruz da. Interstellar'daki ana karakterimizin kendi geçmişiyle kurduğu etkileşime benzer bir etkileşim burada da var aslında. En sonunda da acılı bir şekilde bunun üzerinden gelebileceğimizi, hani çocuklarımızın büyüdüğünü görebileceğimizi haykırıyor bize. Şarkı bitiyor. Albümümüzün de official kısmı burada son bulmuş oluyor. Ama albümün bir cover parçası var, normal albümde olmayan. Evet, Japonya versiyonunda bir Metallica cover'ımız var. Metallica'nın en sevilen parçalarından olan Escape'in Gojira cover var. O da gayet güzel bir cover aslında. Niye hiçbir yerde resmi olarak da ulaşamadığımızı ben de sorguluyorum. Niye Saybak kaçak dinlemek zorundayım bu kaydı? Ama Lora dair çok da bir katkısı olmadığı için onda da çok değinmeye gerek yok. Voltaire'ın neyse ya aman onu. Beğenin, yorum atın. Yorulduk. Güneş çıktı zaten hani gölgem değişti, pozlama değişti. Muhtemelen şu anda +1 yazıyordur alt tarafta. Allah rızası için biz çok zor Yanıyorum. Cilt rengim değişti. Dostum Var mı ben buraya başka? geldiğinde beyazdım. Başka bir şey varsa da eksik kalsın artık. Yapacak bir şey yok. En güzeli benimki, başlayabiliriz. Hiç gözükmüyor ki. No. Gezegen arası. Siyah beyaz olur. Garip gönlüm dermansız, garip gönlüm dermansız, garip gönlüm dermansız. Ömer mezarlık adam oluyor. Mezarlığa gidince bir anda otları temizlemeye başlıyor o adam. Elinde kamerayla birileri geliyor. Ne yapalım? Ne? YouTube falan mı? Ya biz de valla TikTok'ta yayın yapıyoruz. Sizi gördük Ha. gelek. Çok dağıttık ya. Evet. Kurguda var ya, kurguda Kurgu mahvoldu. sonsuza kadar sürecek. Hamlet 2. Şey değil mi oğlum, Yasuo? Ha? Yasuo. Ha tabii. 800. Yasuo main. Kuş yok lan ortada. Hiç yok şu an Abi ya. hepsi gitti ya. Master Race'e ulaşmış olabilir mi kuşlar? Bu haftaki Oğlum, Medyaskop Leviathan falan yolumuzda. yok. Evet. Bazı Ahmet İmuçları. Çok geç artık. Artık toplanalım gidelim. Olan olmuş. Yüzünün de Rengi solmuş. bakışların Bakışların başka olmuş. Şimdi anladım. Sana bir şeyler olmuş. Na 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 na. Na 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 na.